Değerli izleyiciler, Almanya'da 35 sene çalışan ve emeklilik yaşına ulaşan kişiler emekli maaşı alabiliyor. Peki hiç çalışmayan veya sadece kısa süreliğine çalışan kişilerin durumu ne? Bu soruların cevaplarını vereceğiz şimdi. 35 yıl boyunca çalışan, emeklilik yaşına ulaşan kişiler maaşlarını alabiliyor. Emeklilik maaşının bir şartı daha var ki bu çoğu zaman göz ardı ediliyor. Almanya'da emekli maaşını sadece en az 5 sene emeklilik kasasına ödemede bulunan vatandaşlar da aslında alabiliyor. Peki hiç çalışmayan kişiler emekli maaşı alabilir mi? Bu sorunun cevabını bulduk. Söyleyeceğiz şimdi. Emeklilik sigortasına en az 5 yıl ödeme yapmış olanlar normal emekli maaşı evet alabilir. 5 yılı dolduramayanlarsa gönüllü olarak emeklilik katkılarını geriye dönük ödeyebilirler. Bu miktarın tam olarak ne kadar olduğuyla alakalı bilgilere ise Alman Emeklilik Sigortası danışmanlığı aracılığıyla ulaşılabiliyor. Fakat 5 yıllık geri dönük ödemelerin toplam miktarı on binlerce euroyu bulabiliyor. Diğer yandan çocuk yetiştirme süresi, okuldaki eğitim süresi, meslek eğitimi ve üniversite eğitimi gibi emeklilik kasasına ödeme yapılmayan geçmiş zamanları saydırma imkanı da mevcut. Bu şekilde söz konusu asgari 5 yıl bandına kolayca ulaşıp emeklilik kasasına ödeme yapmadan emeklilik maaşı hakkına sahip olunabiliyor. 17 yaşından sonra okula giden veya üniversitede okuyan kişiler bu süreyi emekliliğe saydırabiliyor. Bu uygulama ise 8 yılla sınırlı. Çocuk yetiştiren kişiler de hiç çalışmasa da emekli olabiliyor. Buna göre Almanya'da ebeveynler çocuk yetiştirme süreleri boyunca adlarına yatırılmış olan en az 60 ay prim neticesinde emekli olabiliyor. Bu kişiler hiç çalışmamış olsalar bile 65 yaşlarına geldiklerinde borçlanma yapmadan emeklilik hakkına sahip oluyor. Emeklilik haklarından çocuğun bakımıyla ağırlıklı olarak ilgilenen ebeveyn de faydalanabiliyor. Çocuğun bakımının hem anne hem baba tarafından eşit şekilde üstlenilmesi halinde kural olarak anneye bu hak tanınıyor. 1 Ocak 1992 tarihinden önce doğmuş olan çocuklar için çocuk yetiştirme süresi doğumdan sonraki aydan başlamak üzere 30 ay, bu tarihten sonra doğan çocuklar içinse 36 ay olarak hesaplanıyor. Bir anne 1992'den önce 2 çocuk dünyaya getirdiyse 2,5 yıldan 5 yıl, 1992'den sonra 2 çocuk dünyaya getirdiyse 3'er yıldan 6 yıl çalışmış sayılıyor. 520 euroluk mini-job işlerde emekli kasasına puan getiriyor. Bu işlerdeki avantaj çalışan kişinin emeklilik kasasına sadece cüzi bir miktar ödemesi olarak görülüyor. İşveren brüt maaşın %15'ini emeklilik kasasına yatırırken çalışan sadece %3 ödeme yapmış oluyor. Almanya'da hiç çalışmamış olanlara ise emekli maaşı ödenmiyor maalesef. Sosyal yardım alanlar da emekli maaşı talep edemiyor. Devlet işsizlik durumunda sadece hastalık sigortasını üstleniyor. Emeklilik sigortasını ise yine söz konusu kişinin cebine bakıyor. Bu durumdaki kişiler ise emeklilik yaşına geldiklerinde sadece temel geçim yardımı alabiliyor. Temel geçim yardımı da emeklilik yaş sınırına ulaşmış, emekli maaşı almayan ve mevcut gelirleriyle geçimini karşılayamayan kişilere ödeniyor. Temel geçim yardımı konut ve yakıt noktasında söz konusu kişiye yardım sağlıyor. Ayrıca sağlık ve bakım sigortası da temel geçir yardımıyla karşılanıyor. Bu yardımı almak için de aylık gelirin 924 euronun altında olması gerekiyor. Bu yardım için başvurunun kabul edilmesi durumundaysa yardım miktarı kişinin geliri ve mal varlığına göre belirleniyor. Söz konusu kişinin eşinin de geliri yardımın miktarına etki ediyor. Yalnız yaşayan yetişkinler için verilen yardım asgari 502 euro, çiftler içinse kişi başı 451 euro olarak öngörülüyor. Yeni haberlerde görüşmek üzere, hoşça kalın.